dünyanın en iyi, en pahalı etlerinden birisi olarak bilinen Kobe etini yemeye gidiyor. Şu an Japonya'da vallahi billahi Türkiye'de harcadığım parayla hemen hemen yakın bir tatili yapıyorum. Bizde yere düşen, bozulan birçok şey burada değerli. Abi şuraya baksana. Aynen şu film seti gibi değil mi? Biliyorum şu anda ekmek banıyorsunuz ekrana ama bunu birinin deneyimleyip anlatması lazım. Size bir örnek vereyim. Dün akşam bak bana bunu dünyanın hiçbir yerinde yapmadılar. Günümüzde düşünün 2000 tane deprem olmasına rağmen ki daha bu senenin başında oldu. Sadece 24 kişi mi ne ölmüş? Vallahi burada hayat yorucu. Yenin düşüşünden dolayı burada da enflasyon çıldırmış durumda. Hadi ya. Ben bunu demeye çalışıyorum. Ya ben yanlış düşünüyorum. Ya biz bu Japonya'yı çok büyütmüşüz. Bunu her gördüğümde sinirlerim bozuluyor. Hello. Bana İnanılmaz güzel içersek çıldıracağım. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu et değil. Yine bu yıl gittiğim en iyi ülke Japonya diyorum ya, net. Yağmurlu bir Kobe'ye hoş geldiniz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Japonya'nın Osaka kentinden herkese günaydın. Ben Deniz Pehlivan. Şu anda dünyanın en iyi, en pahalı etlerinden birisi olarak bilinen Kobe etini yemeye gidiyor. Daha önceki bölümlerde hatırlarsınız dünya turumdan Taylandlardan başlayıp Endonezyalara kadar gitmiştim. Akabinde Kore'ye gittim, Singapur, Malezya ve şu an Japonya'da. Ve önceki 6 bölümde size Kobe etinden, ülkedeki et ve balık sektöründen çok bahsetmiştim. Kobe etinin isminin de geldiği Kobe kenti benim şu an bulunduğum Osaka kentine çok yakın. Şimdi otelimden çıktım. Bu arada otelin geceliği sadece 47 dolar. Yani inanılır gibi değil. Türkiye'de tatil yapsam vallahi billahi daha çok para veririm otele özellikle. Yani inanılır gibi değil. Otelden çıktım. Böyle tertemiz sokaklardan yürüye şimdi devasa bir burada tren istasyonu var. Oraya gidiyorum. Ve hanımlar beyler, bu benim ikinci kez buraya gelişim. Ve Japonya ile ilgili yaklaşık 300 sayfa yazı yazmış. Web sitesinde bir seyahat blogger olarak açıklamaya yine bütün Japonya yazılarımı, böyle 47 dolara falan kalabileceğiniz otellerin bölgesel linklerini koyacağım. Onlara bakmadan sakın Japonya'ya gelmeyin. Beni şu an delirten, çıldırtan, hatta Instagram'dan da takip edin, bir hayalin peşinde hesabımdan. Orada da paylaştım. Otel fiyatları özellikle. Yani ben şu an Japonya'da vallahi billahi Türkiye'de harcadığım parayla hemen hemen yakın bir tatili yapıyorum. İnanılır gibi değil. O yüzden hadi bakalım, size iyi seyirler. Bana da böyle bol lezzet, artık tam anlamıyla doyabileceğim bir tecrübe olsun. Bugün hava bir açıyor bir kapıyor ama yine de çok güzel bir yaz havası var. 28-29 derecelerde. O yüzden gezmesi kolay olacak. En azından yağmur yağmıyor. Yağmur yağdığı zaman ıslanıyorsun, yoruluyorsun. Bir yere ulaşmak çok zor oluyor. O yüzden güzel başladık bakalım. Böyle tren o kadar çok yolu kapatan yerleri var ki ağlarının. Sürekli böyle bak 2 dakika sonra yine duracak mesela. Tren istasyonuna doğru giderken denk geldi. Allah'ım her şey pırıl pırıl. En çok bunu özleyeceğim. Bildiğin sokak bile temizlik kokuyor ya. O Tayland'daki kokulardan sonra. Bu ülkede size ilginç bir şey öğrendim. Daha önceki bölümlerde söyledim mi bilmiyorum. Burada Japonya'da şimdi yaşlılıkta emeklilik sistemi iyi değilmiş, tamam mı? O yüzden Japon hükümeti, ulan şu sokağın güzelliğine bak. Japon hükümeti hatta insanlar emekli olurken şey derlermiş. Hani böyle işte kenarda 150-200 bin dolar ayır, geçinemeyebilirsin maaşla dermiş. O yüzden insanlar yaşlandığında da burada ya çalışıyorlar ya da işte devletteki sigorta sistemi iyi olmadığı için para biriktirmeleri gerekiyormuş. O yüzden hayatları boyunca bitmek bilmeyen bir çalışma süreçleri var. Böyle bir şeyi yeni öğrendim. Hemen size de satayım dedi. Buradan trene atlayacağız. Yakın bir yer. Ama Shinkansen'le gitmeyeceğim. Shinkansen bu dünyanın en hızlı trenleri ve 100 dolara falan birçok yere gidebiliyorsun. Ben onun yerine daha böyle lokal bir trenle gideceğim. Shinkansen'e de Allah izin verirse Tokyo'ya giderken zaten orada bir bölüm düşünüyorum.
Buralara kadar gelmişken onu da size aktarmak lazım. Şuraya bakın, her yer otomat. Dondurma bile alabiliyorsun. Kahveler, içecekler, kolalar, domates suyuna kadar satıyorlar mesela. Niye bu et bu kadar önemli? Abi bu hayvana, ineğe alıyorlar adamlar. Hareket ettirmiyorlar. Hayvana masaj yapıyorlar. Söylenenlere göre bazılarında hatta bira içiriyorlarmış ki o mayadan dolayı böyle daha yumuşak oluyormuş eti. Aynı zamanda işte hayvan hareket etmeyip masaj yaptırılıp böyle birazcık eylemsiz kaldığı için kas gelişmiyor. Ve hayvanın özellikle böyle hani ette şey derler ya, yağın mermer gibi yayılma durumu vardır ya. İşte bunu görebileceğiniz dünyadaki en iyi yerlerden ve en iyi örneklerden birini tecrübe edeceğiz. Mesela Türkiye'deki benim tecrübelerime göre söylüyorum. Hani Arjantin'de, Brezilya'da vesairede çok farklı yerlerde etler yedim. Dünyanın en iyi 50 et restoranının 35-40 tanesine gittim. Ve şunu fark ettim. Mesela biz şeyde çok iyiyiz, kuzuda. Ama mesela danada o kadar dünya standartlarında restoranlarımız olsa da çok da iyi değiliz. Benim tecrübelerime göre bunu söylüyorum. Lütfen hani kimse yanlış anlamasın. Bu yıllardır artık gezip yaşadıktan sonraki bir yargım oldu. Arjantin'deki hatırlarsınız kaç tane bölüm yaptım yani yok. Yani dana konusunda çıldırırsın. İşte bu dünyanın artık böyle et olarak bile sınıflayamadığı lezzette işte buradaki Kobe eti. Wagyu etlerini de deneyimledik. Önceki videolarda anlattım. Ama sırf adının da şehrinden geldiği Kobe bölgesine gidip bunu yemek güzel olacak. Hani bunu niye anlattım size, giriştik. Nasıl bir hikayesi olduğunu, neden bu kadar önemli olduğunu bilin istedim. Tren istasyonuna geldim. Buradan biletimizi alalım. Abi ben şu Starbucks'ın olmadığı köy görmedim artık. Onu söyleyeyim size. Bayılıyorlar Starbucks'a. Çıkmıyorlar içeriden. Ve orada akşamları falan böyle saatlerce çalışıyorlar. Nasıl bir güç ya. Gerçekten. Şu Starbucks'tır. Ondan sonra McDonald's, Burger, KFC. Akıl almaz güçlü şirketler. Bunların herhalde 4'ünün cirosu bizim ülke gayri safi milli hasılamızdan daha fazladır. Artık görünce bir değinmek istedim. Havalimanı gibi. Bitmek bilmiyor. Yani gir bir tane metro durağına, kaybol. Çıkana kadar ömür geçiyor. Bu arada bir şey itiraf edeyim. Japonya'nın bazı kızları o kadar güzel ki böyle dönüp şeye bakıyorum. O ne gördüm ben diyorum, anime karakteri gibi yani. İnanılmaz kızlar gördüm. Bu itirafı da kolay kolay yapmam ama 15. gün yapmaya karar verdim. İyi insanlar ama çok iyi insanlar. Bayılırsınız yani. Zararsız, kendi hallerinde. Çok kibarlar, saygılılar. Yani şu ülkeye gelip öğreneceğiniz o kadar çok şey var ki umarım bir gün sizlere de nasip olur. Abi şuraya baksana. Aynen şu film seti gibi değil mi? Yani ben şu an kendimi böyle zamanda yolculuk yapmışım gibi hissediyorum. Havalimanı gibi diyorum ya, işte bunu geçiyorsun. Bak arkada hala dükkanlar falan var. Biniş kısmı artık, hani check-in yaptıktan sonraki kısmı gibi düşünün. Ben bir çılgınlık yaptım. Hazır buraya kadar gelmişken Shinkansen bileti de aldım. Bakın buradan. Burası havalimanlarının alternatifi olarak yapılmış bir tren ağı istasyonlarından bir tanesi. Yarın ama Tokyo'ya gideceğim. Onu da sonraki bölümde izleyeceksiniz. Bullet Trains diye geçiyor, yani mermi trenler, maglev trenler. O kadar hızlı gidiyorlar ve aynı zamanda o kadar pürüzsüz gidiyor ki, çünkü bir mıknatıs sistemiyle havada gidiyor. Şey diyorlar bununla ilgili, bozuk parayı koyuyor musun camın önüne, düşmüyormuş. Bunu da sonraki bölümde izleyeceksiniz. Yalnız bu seyahatte akıl almaz para harcadım. Yemediğim halt, deneyimlemediğim şey kalmadı. Tertemiz bir şekilde Fethiye'ye dönebilirim. Kobe'ye gideceğim. Trenin olduğu yere geliyorum. Shinkansen terminalleri, hani dedim ya, bir havalimanı gibi yerler, uçakların alternatif olarak yapılmış şeyler diye, ulaşım ağı diye. İşte o yüzden bildiğiniz adamlar Shinkansenlerin geçtiği durakları havalimanı gibi yapmış abi. İnternette okuduğum kaynaklar öyle diyor. O kadar iyi çalışıyor ki Google Maps burada. Bakın arkadaşlar. Gideceğim yeri seçtim. Şuradan bana hangi hatla gideceğimi söylüyor. Mavi hat, Tokaido Sanyo Line'a binecekmişim. 4 durak gidecekmişim. Ve Sannomiya istasyonunda inecekmişim. İnanılmaz çalışıyor. Yani dakikasına saat gibi işler diyorlar ya. Japonya'da bunu iliklerime kadar hissettim. Şimdi
Gideceğim restoranın saat 5'te akşam açılacağını öğrendim. O yüzden yaya gidiyorum. Şuradan paramı da çektim. Gördüğünüz üzere daha önceki bölümlerde de söyledim. Japonya'da kredi kartı kullanmayın. Saat farkından dolayı inanılmaz bir bankalar gece çakıyorlar. Kusura bakmayın. Bunun Türkçesi bu. Aklınızda bulunsun. Ama ATM'den para çektiğinizde çekme parası ödüyorsunuz. Daha makul oluyor. %4 falan. Ya şu bilgileri var ya bak. Deneyimleri. Ulan inşallah şu ülkemizde de gençler de bizim arkamızdan gelenler daha çok gezer. Daha çok tecrübe eder. Daha çok içerik üretir de insanlara rehber olur. O kadar kıymetli bilgiler ki şunlar. Yani kendimi övmek için demiyorum abi. Yani ben bu hayatımı verdim. İnternette kaynak bulamazsınız Türkçe. Çok zor çünkü. Kaç kişi geziyor ki dünyayı? O yüzden beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı yazın abi. Dilenci değiliz gibi oldu ama. Şimdi üst kat Shinkansen'de, alt kat metrolar. Buradan metroya binip gidiyoruz. Gerçekten bakın ben bile az önce o kadar size artistlik yaptım, kayboldum. Yanlış yerlere girdim çıktım. Ya o kadar karışık ki. Ya orası bak normal gittiğim yer görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz mesela Shinkansenlerin olduğu yere gidiyorsun. Bir ortak alan arıyorsun, yok. Sonra buradan bir geçmen gerekiyor içeriye ama tabelalarda bineceğim tren ağının rengi yok. Hal böyle olunca bir bilet aldım. Sonra Bağdat Bundur misali oradan geçtim. Şimdi mavi hattı bulmam lazım. Yani hani Tokyo'yu düşünemiyorum. Ne yapacağız bakalım. Sonunda buldum. 8. platform. Mavi hat. Bak A. Oturduk yerden dünyayı geziyorsunuz siz de değil mi? Gerçekten bu yolculuğumda çok sıkıldığım zamanlar oluyor tek başıma ama hani böyle video çekerek en azından kafam dağılıyor. Buradan binelim. İşte bu gördüğünüz yakın bölgedeki eyalet gibi düşünün. Bütün o şehirlerin birbirine hangi ağın rengini temsili olarak görebileceğiniz tren hatları. Ve JR diye geçiyor. Japan Railways, yani Japon tren ağı. Her bir bölgenin, semtin bu ağın içerisinde bir rengi var işte. Ben mesela bu ağla en son buraya kadar gidebilirim. Ve bunun içerisinde bakın ne kadar çok şehir var aralarda. Benim gideceğim de şurada bir durak. Kobe. Ama ben şu durağında ineceğim. Buradan bu Himeji'ye vesaire gidiyor. Ben bu hatları kullanıp zamanında gezmiştim. Ama şu renk olayında artık o kadar çok ağ var ki bazen yeşili var, açık yeşili var. Mavisi var, açık mavisi var. Kafanız karışabiliyor. Bu trenler şehirler arası tren olduğu için metro gibi değil. Ve ne kadar verdim biliyor musunuz sadece? 570 verdim. 4 dolar bile değil. İnanılmaz. Ulaşım da uygun. Geldik. Çok güzel bir yolculuk. Böyle yemyeşil dağlar gördüm. Burada bak böyle çok enteresan bariyer sistem var. Ama şansıma yani dedim ki size sabah hava ne kadar güzel. Bugün dedim çok güzel bir gün olacak. Günlük güneşlik. Yağmur başladı. Neyse vardır bunda da bir hayır. Ülkenin her yeri insan. Her yeri kalabalık vallahi ya. Yine bak burası da büyük bir yer. Ünlü bir yer. Güzel bir yer ama aynı zamanda yemyeşil. Yağmurlu bir Kobe'ye hoş geldiniz. Sanki New York'a gelmiş gibi hissettim. Böyle kiremitten binalar çok fazla var buralarda. Osaka'da bu kadar yoktu.
Şöyle yürüyorum bakalım yağmurun dinmesini bekleyerek. Anısı kalsın çekeyim mi seni de? Ne de olur, ne demek. İsmin neydi? Samet Taşkın. Samet. Samet de YouTube'da takip ediyormuş. Merhaba. 17 yıldır burada yaşıyor. Evet, buradayım. Japonca biliyor. Evet. Ya şimdi hep sizi ekran karşısında gördüğüm için Eyvallah. bir anda karşılaşınca ben de biraz şey oldum, böyle ne desem diye kaldım yani. Yok yok, çok güzel bir tesadüf oldu ya. Evet, evet. Ben de Çok- restoranı arıyordum yani, o kadar rastgele çıktım evet, ki. çok tesadüf oldu, evet. Nasıl gidiyor burada hayat? Vallahi burada hayat yorucu. Evet. Yorucu. Şu anda ekonominin yeni düşüşünden dolayı burada da enflasyon çıldırmış durumda. Hadi ya. Evet, evet. Japonya'da bile. Evet. Biraz burada da Bize %30 gibi bir enflasyon var ama %3 gibi gözüküyor burada da. Öyle Yani mi? anlaşılan bir duruma, geçen seneyle bu sene arasında kesinlikle %30 fark var. ama ben şunu fark ettim. Sen de burada yaşayan birisi olarak bana hak vereceksin. Bana Japonya Türkiye'deki tatil rakamlarından sonra ucuz geldi mesela. Ya arkadaşımla geçen sefer arkadaşımla geldi, aynı şey söyledi. Gayet uygun diyor Japonya. Evet, inanamıyorum Evet, yani evet, gerçekten. aynı şey söylemişti benim için. Yani gün gelecek Japonya uygun diyecektik. Yani burada yaşayan Samet de 17 yıldır. Evet, evet. Dil okuluna gelmiş, üniversite. Evet, burada kaldım. 17 yıldır buradayım, çalışıyorum. Adam nasıl adapte oldun ya? Çok zor değil mi şey Ben biraz anlamında? ben biraz şeyim ya o konuda. Yaparım dediğim zaman, bir şeyi zorladığım zaman, bir şekilde bir şeylerle uğraştığım zaman yani mücadeleyi bırakmıyorum. Benim tarafım o yani. Çünkü gelen birisi için sıfırdan 20 yaşında bir alfabeyi öğrenmek çok zor. Dik aynı zamanda. Evet, evet, evet yani. Yazılar. Yazılar çok dik. Çok şeyle karşılaşıyorsunuz. Benim geldiğim zamanda yani o kadar telefonlar, Yoktu değil mi? Yoktu, Ben de evet. söylüyorum aynı şeyde. 10 yıl önce de yoktu sözlükten mesela. Değil mi? araştırıyorsunuz. Çok zordu yani öğrenmek, dili öğrenmek çok zordu. Şimdi daha rahat yani o anlamda baktığımız zaman. Kesinlikle. Yolda giderken bile kulaklığı taksan bir şeyler öğrenebiliyorsun artık. Öğrenebiliyorsun tabii ki yani. İnternetten. İnternetten insanlarla iletişime geçebiliyorsun şu anda. Yani benim zamanımda öyle bir şey yoktu yani. Değil mi? Mecburen öğrenmek zorunda kalıyordunuz yani. Neyse, bir gün belki kısmet olur Türkiye'ye dönersen en azından gençlere öğretmenlik yaparsın. Belki İnşallah, inşallah. Japonya'yı tanıtırsın. Tavsiyelerde bulunuruz yani yaşadığımız tecrübeleri. Japonya, Kobe biraz daha rahat bir yer Japonya için. Aha. İnsanlar burada daha rahat yaşarlar. Daha kırsal gibi de aynı zamanda. Kırsal değil mi? gibi. İnsan nüfusu biraz daha azdır. Osaka biraz daha kalabalıktır. Osaka ile enteresan yanı 20-25 dakika falan sürüyor trenle ama insanlar tamamen çok farklı. Öyle mi? Osakalılar çok aşırı tez canlılar. Bizim Karadeniz bölgesi gibi. Buradakiler? Burası çok yavaş, çok öyle umursamazlar. Akdeniz gibi. Akdeniz, Ege gibi yani. 25 dakikada çok fazla değişebiliyor dünya burada insanlarda. Bir de bir şey soracağım. Neden yani buranın eti bu kadar ünlü? Buradan mı gidiyoruz? Evet, buradan. Ya galiba ben de onu sormuştum, Japonların yetiştirilmesinden dolayı diye duydum ben onu. Ya işte bira içiriliyor diyorlar, masaj yapılıyor Ben de diyorlar. aynı şey duydum. Taksiciye de sormuştum. Aslında burada değil. Kobe bir şeyden geliyor. Awajishima diye bir ada var bunun hemen yan tarafında. Orası eskiden Tokushima'ya bağlanmış, Tokushima şehrine. Ondan sonra bu Hyogen'e bağlanınca aslında orada yetiştiriliyor diye biliyorum ben. Ama markası Kobe mi oluyor? Kobe oldu aynen. Hmm. Ben de öyle bir şey duymuştum. İşte bira veriyorlar. İşte etin daha yumuşak olması için bakımı daha farklı oluyor da ben de duymuştum ama hani gidip görmediğim için şimdi doğru mu Biraz değil mi? internet bilgisi oluyor. Evet. Ben de sana gidip araştırmadım ama hani sen de bak aynı şeyi duymuşsun, demek ki doğru yoldayız. Bana taksici anlattı. Awajishimalıyım ben dedi. Bu şekilde. Taksiciyle Tokyo'da karşılaştık. Aa. O da bize böyle anlattı. Ha öyle mi falan dedik bize. Arkadaşımla. Ama sen ne diyorsun peki bunun lezzeti konusunda? Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz değil mi? Gerçekten inanılmaz. Ya Yani- et diyemezsin öyle değil mi? Çok lokum ya. Gerçekten inanılmaz yani. Hatta burası size göstereceğim ya. Aha. Ha, Steakland. Steakland, evet. Ben buraya, hatta YouTube'da ilk videolarımdan biri buradan vardı, hatırlıyorum. Abi 7 sene önce gelmiştim. 7 sene. Hiç bayağı. unutmuyorum tadını da. Yani bakalım aynı mı, çok merak ediyorum. Ben burada bir çiftle karşılaştım. Bir Öyle çiftle mi? karşılaştım. Önümde Türkçe konuşuyorlardı. Merhaba dedim. Merhaba dedi. Konuşmaya başladık. Onlar da internetten bulmuşlar buranın çok meşhur olduğunu. Ben yorumlara da baktım, bir sürü Türk yazmış. Gelmişler yani buraya. Burasının da sahibi şey diyor. Bir yabancı herhalde burayı keşfetmiş. Ondan sonra bu magazinlere falan çıkmış. Ya o kadar patladık ki diyor. Ya. Artık gelmesinler diyoruz diyor. İnternetin gücü abi. İnternetin gücü yani. İnanılmaz. Mesela Osaka'da da ben birkaç yere gittim böyle. Çinli bir YouTuber paylaşmış.
Bir tanesi. Patlamış mekan. Kapıda full Çinliler vardı. Evet, burada da genelde ama buraya şeyle ilgili yapıyor. Biraz ileride Güney Amerika'dan gelenler de oluyor. Öyle mi? Ben Güney Amerika'da YouTuber'la karşılaştım burada. Şilili. Ondan sonra çok enteresan bir yer yani. Steakland. Abi geldik işte. Sabahtan beri anlattığım Steakland burasıydı. Bu arada memlekete selam göndermek ister misin? Evet, buradan anneme, aileme, herkese çok selamlar. Aleykümselam. Yakın zamanda görüşeceğiz zaten. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Samet 10 numaraydı vallahi. Çok güzel de yolda sohbet ettik. Güzel de bilgiler verdi. Özellikle şey çok enteresandı. Bir hikaye anlattı. Buralarda mesela ahlak testi yapıyorlarmış. Sokaklara cüzdanları atmışlar 10 tane. Ve genelde böyle 8-9 tanesi hep Japonya'dan dönmüş. İkinci de Kore'ymiş. O yüzden dedim ki abi bunlar dedim nasıl bu kadar ahlaklı, nasıl bu kadar saygılılar dedim. Mesela şeyi de tartıştık aynı zamanda. Hani birçok gittiğimiz yerin özenilecek yeri var, yerilecek yeri var. Mesela Türkiye'de herkes her şeyi yeriyor vesaire ama bizim de başkalarının özelliğinde harika şeylerimiz var. Bunu gurbetteyken de çok iyi anlıyorsun. Bunun temelleri de bu ülkede benim gezip gördüğüm, ulan şunu Türkiye'ye getirelim dediğim en önemli şey ahlak. Ve bunun en önemli temeli de eğitimmiş. Tamamıyla eğitim sistemlerinden itibaren çok iyi bir eğitim sistemi olduğu için ülkenin çocukluktan itibaren insan gibi yaşamayı öğretiyorlar. Japonya'da şu ana kadar size verebileceğim en kıymetli mesaj da bu. Şimdi artık Steakland'e gidelim. Buralara kadar gelmişken bu tecrübeyi de size aktarayım. Burası. Hello. One. Allah'ım. Önceden de gelmiştim ben buraya. İnanılmaz güzel, içerisi çıldıracağım. Koku inanılmaz bir tecrübe başlıyor. O kadar temizler ki tezgahın bakın pırıl pırıl, gördüğüm en temiz tezgahlardan ve üzerine de havluyla böyle ıslak onunla sildi. Yani bu sayede birçok koku ve lezzet birbirine karışmıyor. Şimdi show başlıyor. Yine burada da ücretsiz su veriyorlar. Şimdi önden salata ve çorba geldi. Şimdi burada zemini ısıtıyor. Üzerine de tereyağı ve sarımsak var kurutulmuş. Onu şimdi pişirecek. Bu da dana eti. Harika. Tuzluyor şu an. Et geldi. Baya böyle hani artık hikayenin en heyecanlı kısmı başlıyor. Biraz sonra adamın ete ve işine olan saygısını izleyin. Yani şu anki heyecanımı size anlatamam. Biliyorum şu anda ekmek banıyorsunuz ekrana ama bunu birinin deneyimleyip anlatması lazım. Şimdi böyle tek tek hepsini tabaklamaya başladı. Çok iyi koktu yalnız. Okay. Dayanamıyorum artık. Hemen tatmak istiyorum ama şunları da pişirecek herhalde. O yüzden adama saygımdan bekliyorum. Şu adanmışlığa bakar mısınız? Yanında da 2 kişi de yemek söyledi. Ama onlar da yemiyor. Herhalde bunların hepsini bize verecek yine. Burası şehirdeki en ünlü yerlerden birisi. Az önce Samet de aynı şeyi söyledi zaten. Yine size doğru bir yere getirmişim. Artık dayanamıyorum. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz.
değil. Yani this is not beef. I don't know how to translate it. Ve adamın temizliğine bak. Aslında teppanyaki sıcak tava gibi düşünebilirsiniz çevirilmiş halini. Altından gazla ısıtıyor. Sıcak bir yüzey oluşturuyorlar. Sonra böyle her seferinde de temizliyorlar. Şuna bakalım. Mantar bak. Bu mantarlar Asya'da çok tüketiliyor. Bu da çok güzel. Şu da noodle gibi bir şey ama değil. Sebze. Bu da güzel. Ama yani arkadaşlar şunun tadını size anlatamam. Yani bu bir et değil ya. Başka bir hikaye yani. O kadar başarılı ki. İnanılmaz. Bu da sarımsak. Nasıl sarımsak ya? Şu kabak. Yok böyle bir şey. Muhtemelen burada şu salata daha pahalı. Samet'le konuşurken o da aynı şeyi söylüyor. Abi diyor en çok özlediğim şey diyor meyve. Aylardır Asya'dayım, artık çataldan çok chopstick'le yaşıyorum. Bakın şunu bile tutabiliyorum, görüyor musunuz? İnsan öyle artık bir süre sonra uzmanlaşıyor ki küçücük bir parçayı dahi alabiliyorsun. Bak şunu mesela. Çünkü biz Fethiye'de chopstick'le yemek yeriz. Şu ellerin kıvraklığına baksanız ya, yani o kadar iyi böyle odaklanmış bir şekilde sanatını yapıyor ki dans eder gibi. Ve inanın bana, Japonya'da nereye giderseniz gidin bu işe olan sanatsal saygıyı her yerde görebiliyorsunuz. Kapanışta bir de şöyle portakal suyu geldi. Rüya gibiydi. Hesabı getirdiler. 5300 yen ödeyeceğim. Yani oldukça uygun. Ve öğlen yemeği menüsü alsaydım 3500'dü ama geç kaldığım için alamadım. Ve set değil de sadece et alsaydım 4500'dü. Böyle bir tecrübe için, böyle bir hizmet için ve böyle bir ülke için bedava. Yedik, içtik. Biraz da Kobe'yi gezelim. Burada böyle size özel odalar da varmış. Parayı basarsanız herhalde özel oda tutabilirsiniz. Harika bir tecrübe. Çok güzeldi. Size bir şey daha söyleyeyim. Japonya'da bahşiş veremezsiniz. Yani anlamıyorlar. Bilmiyorlar bahşiş olayını. O yüzden birçok yerde kuruşu kuruşuna paranızı ödersiniz ve geri verirler üstü varsa. Bu et ucuz bir etti. Bu ülkede 1000 dolara, 1500 dolara da bu Wagyu, Kobe etlerin deneyebilirsiniz. Ben daha bu makul standartlarda bir şey denedim. Dünyanın en pahalı etlerinden biri olsa da pek tabii ki benim yediğim onlardan biri değildi. Sınıf olarak pahalı bir sınıflara giriyor Kobe eti ama daha neler var. Hadi şimdi biraz dedim kendimi Kobe sokaklarında gezdireyim. Abi Japonya o kadar iyi ki yeme içme konusunda. Yani Asya'nın birçok yerinde zorlanabilirsiniz ama buralarda imkansız. Bak mesela sınırsız yemek yiyebileceğiniz bir mangalcı var. Bak all you can eat barbecue diyor. 1350'ymiş şu. Şu 1800'müş. Yani baktığında 12 dolar falan. Ve sınırsız yiyorsun ama. Yani bak buralarda bak sushiciler var. Yine birçok yerde sınırsız. Ben bunu demeye çalışıyorum. Ya ben yanlış düşünüyorum. Ya biz bu Japonya'yı çok büyütmüşüz. Kafamızda der gibi oldu ama yani enflasyon, o bak dedi ya Samet'te enflasyon var dedi. Yani enflasyonlu hali bu. Gerçekten yine bu yıl gittiğim en iyi ülke Japonya diyorum ya, net. Her şey harikaydı. Bu da ne alırsam 1 milyoncuları. 1000 yencileri. Bak bu da mesela mangalcıları yine daha çok böyle deniz mahsulü, karides, kalamar vesaire şeklinde veriyorlar. Kendiniz mangalınızı yapıyorsunuz. İstiridiyesinden tutun da somonuna, karidesine, kalamarına, yengecine hepsi var. Oha şurada oyster gördüm. İstiridye. Bir de gelmişken Japonya'nın istiridyesinden yiyeyim. İstiridye çok her ülkede denk geldiğinde yediğim bir şey. İyi anlayabilirsek. He okey. Geldi. Ya yine ara yerde para harcıyorum ama inanılır gibi değil. Ama çok güzel böyle bir tecrübe olacağını bildiğim için
bir şeyler söyleyeceğim. Bir de bunu deneyimleyeyim. Gelmişken hepsini yiyeyim. Bu dünyada tatmadığım kalmasın. Ondan sonra Fethiye'de köyüme dönerim abi. Benim şu gezideki felsefem bu oldu. Şimdi gelir gelmez yine havlumuz geldi her zamanki gibi. Şimdi suyumuz da gelecek bu. Şöyle bir günlük bölge bölge ayırdıkları. From Japan? Yeah, it's from Japan, but another from city. Another city. Şimdi bu adamlar okyanus ülkesi olduğu için bak istiridyeleri bile tamamen kendi üretimleri. Bizde var mı bilmiyorum. Midye çok da istiridyeden emin değilim. Fransa'da, İspanya'da çok görebiliyorsun. Tanesi de 4 dolara falan geliyor. Yani 3 tane bir şey söyleyeceğim. 10 dolar ama hani deneyimlemek istiyorum. Çünkü bunu deneyimlememiştim Japonya'da. Denk gelmişken aradan çıkaracağım. İstiridye de hazırlanırken size birkaç da burayla ilgili bilgi vereyim. Şimdi Japonya'nın düşünsenize kuzey tarafına baktığınızda Sapporo taraflarında komşusu Rusya, Kuzey Kore falan yani sınırları. Aşağıya bakıyorsunuz Çin, işte Tayvan'a kadar gidiyor. Hatta biraz daha zorlasan Filipinler belki. Ve bu adamların bütün etrafındaki yani 7000 yaklaşık ada var burada. Her yer okyanusla çevrili. Dünyanın en büyük balık üreticileri. Aynı zamanda öyle büyük gemileri var ki adamlar okyanusta balıkçılık yapıp aynı anda fabrika gibi işleyebiliyorlar. Hal böyle olunca neredeyse gıdalarının tedarik anlamında söylüyorum %80'i okyanustan. Okyanuslara fabrikaları kurmalarını falan geçti. Tarım yapıyorlar. Özellikle yosun tarımı. Hani bu sushi'nin etrafındaki yosun var ya siyah renkli. Onun bile yapay denizin okyanusun üstünde tesislerini kurmuşlar. Çünkü karaları yok. Hal böyle olunca tamamen bir okyanus ülkesinde deniz mahsulü konusundan aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Yani gerçekten bu kadar temiz, bu kadar taze, bu kadar makul fiyatlarda nadir yemek yiyebileceğiniz yerlerden bir tanesi bence Japonya. Bu neymiş? 790. Bu pahalıdan ucuza kadar sıralanmış halini görüyorsunuz. Bakalım. Önce ortadakini deneyeyim, sonra sırasıyla pahalıyı ve ucuzu deneyeceğim. Bakalım nasılmış. Çünkü hiç Japonya'da deneyimlemediğim bir şey. Ben de heyecanlıyım. Şimdi bunu limon sıkarak yiyeceksin. Altında buzu var. Böyle bol bol öldüreceksin istiridyeyi. Şurada soslar Japon sosuymuş bu ama ben istemedim. Çünkü bilmediğim şeyler ve çok da iyi olacağını düşünmüyorum. Şöyle bir şey. Baksanıza. Dışarıdan baksan hayatta yemezsin değil mi? Ama gerçekten Avrupa turunda da size çok göstermiştim. Avrupa'da çok yaygın çünkü. Harika. Ve resmen ağzıma okyanus tadı geliyor. Şimdi de ucuz olan deneyeceğim. Zaten bunun pek canı yok bak belli. Bak bunu çok beğenmedim mesela. Oo, çok büyük. İçinde de çok suyu var. Eti çok büyük, pardon yanlış söyledim. Bir şey pahalıysa kesin güzel yanı vardır. Hayatımda hiç bu kadar büyüklükte bir istiridye yememiştim. Ve altında yazıyormuş zaten 200 grammış. İnanılmaz. Çok iyi. Şu yüzümdeki tepkilerden anlıyorsunuzdur. Burada bir Çin mahallesi var. Şu anda biz aslında büyük bir kentin sayfiye yeri gibi bir yerdeyiz. Daha böyle deniz kenarı. Ve havadan da anlayacağınız üzere abi burada yazın bile yağmur yağıyor. Haziran, Temmuz aylarında. Kışın zaten kış. Yani o yüzden benim gerçekten mesela bizim Akdeniz'de en çok beğendiğim şey bu 4 mevsimi yaşamamız. Yazın yazı yaşarsın, kışın kışı, bu kadar nettir. Ama buralarda ya yağmur gelir ya bulut gelir, bir anda güneş gider. Hiç hava bir şekilde mevsimin şartlarına göre uymayabiliyor. Hele bir de burada Çin sorunu var. Çin'den çok fazla fabrikalardan özellikle böyle gaz sızıntısı gibi böyle bulutlar geliyor. Aslında o fabrikaların çıkarttıkları yakıtların bulutları. Özellikle Güney Kore, Tayvan, burası da etkileniyor diye biliyorum. Bu ülkelerin üstüne adamlar bildiğin fabrikanın dumanını gönderiyorlar. İşte velhasıl kelam şimdi yağmurda Çin mahallesine doğru ıslana gidiyorum. Bak şurası da bildiğiniz kumarhane. Pachinko slotları. Önceki bölümlerde anlatmıştım. Hatta ben kazandım da bir kere rastgele oynadığımda. Çok enteresan. Kumar yasak burada ama her yerde, her şehirde görebiliyorsun. Sistemin açığını bulmuşlar. Kumar değil bu, oyun diyorlar. Arka tarafta Red Bull veriyor.
kapının çıkışında da paranı Red Bull'a takas ediyorsun. Takas usulü gibi yani. Fiziki para yok diyorlar. Dalga geçiyorlar ya resmen. Ama iyi sistem kurmuşlar. 300 milyar dolar yıllık ekonomiye etkisi varmış. Bu Amerika'daki kumar piyasasından daha büyükmüş. İnternette okuduklarıma göre. Yağmuru bile temiz. Şimdi yolda giderken size birkaç şey daha söyleyeyim. Bu seyahatimle ilgili her şeyi ben açıklamaya bırakacağım. Oradan hem gezi yazılarımı okuyun, hem sabah da bahsettiğim gibi böyle bölgesel size uygun otellere kadar bırakırım. Buralara gelmeden önce oradan hepsine ulaşırsınız. Size hazır armut piş ağzıma düş şeklinde içerikler oluşturuyoruz vallahi. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bütün böyle restoranların, otellerin girişlerinde hep şemsiye konacak yerler görüyordum. Meğer bu yüzdenmiş. Hemen her an yağmur yağabiliyormuş. Bu bölge böyle pasajlarla birbirine bağlanmış. Yukarısı Allah'tan kapalı olduğu için ıslanmadan gezebiliyorsun. Bunun da resmen otomatını yapmışlar. Portakal sıkma otomatı. 350'ymiş. Şey değil ha, 2,5 dolar falan. Artık patlamak üzereyim. O yüzden ne bir şey yemek istiyorum ne içmek. Biraz yürüyüş yapalım. Abi ne kadar zamandır Japonya'dayım. İlk defa doğru düzgün güzel bir pastanenin ekmek sattığını gördüm. Bakın. Bildiğin Fransız bagetleri gibi satıyorlar. Şöyle denk gelince 2 dolara satıyor bu arada. Ekmekle göz göze gelip bakıştık. O kadar hayatımdan çıktı ki ekmek artık yani nasıl bir şeydi, en güzeli hangisiydi unuttum desem abartmış olmam. Noodle, pilav. Noodle, pilav. Mangal. Burger. İtalyan yemekleri. Hep böyle bir sıram var. Bu şekilde gidiyorum. Bazen mesela sabah kalktım ulan diyorum bir tarhana çorbası olsun. Ya da işte bir tereyağı, ekmek bana falan. İnsan böyle şeyleri çok özlüyormuş. Ben 6 aydır geziyorum. Daha önceden tabii ki daha uzun gezdiğim zamanlar da oldu ama özellikle bu Tayland'daki motor kazası ve kilo kaybından dolayı ilaçlar da çok kullanmıştım. Biraz insan yorulmaya başlıyor. Ama ilk defa bu kadar çok evimi özledim. Herhalde yaşın da getirdiği şeyler var. Bana böyle büyük abilerim, gezenler hep böyle derlerdi. Deniz bak geçmişte hani böyle 7-8 sene önce bu enerjini bulamayacaksın falan. Ben hatta ya bunlar da ne biliyor ya diyordum hani ergensin ya. Şimdi o günleri düşünüyorum mesela o kadar haklılarmış ki her geçen sene enerjin ve dayanıklılığın azalıyor. Bunu ister istemez artık 30'lardan sonra net hissediyormuşuz. Bakalım 40'tan sonra ne olacak? Öyle size şu an hissettiğim bir parça hayatımdan detayı aktarmak istedim. Gerçekten bazen insan bir şeyleri gezince daha iyi anlıyor. Ve çok zamanım oldu ya tek başıma kalıp düşünmek için. Burada hamuru daha çok böyle mantı gibi şeylerde kullanıyorlar. Daha çok böyle ürünlerde denk geliyorsun ya da işte noodle vesaire yapıyorlar. Bak mesela onlardan bir tanesi bu. Böyle abim bildiğin bizdeki büyük mantı gibi düşünün ama açıyor, içine de şunlarla dolduruyor. Anne eli değmiş gibi. Bunu her gördüğümde sinirlerim bozuluyor. Elmanın tanesine bakın 380 yen. Şöyle çarşı pazar dolaşırken dikkatimi çekti. Elma en değerli meyvelerden birisi burada arkadaşlar. Yani hani portakal bak az önce suyunu falan da sıkıyorlardı mesela ya. Hani onları görüyorsun ama elma yok. Bizde yere düşen, bozulan birçok şey burada değerli. Zeytin yok. Hatta Instagram'da bununla ilgili bir sürü Reels paylaştım. Oradan da takip edersiniz bir hayalin peşinde hesabımdan. Anlık anlık böyle gösterdim. Millet çıldırdı yani. Özellikle karpuz kavun ihracatı yapmak isteyen insanlar yazıyor sürekli ama bu konuda hiçbir fikrim yok. Gerekli mercilerle görüşün efendim. Benlik bir şey değil. Ben sadece elçiyim. Göstermekle yükümlüyüm. Yakimisubi. Bu da böyle sushi gibi. Tezgah açmışlar bak içeride yapıyorlar. Kapının önünde satıyorlar. Gayet şundan bir tane alsam bile doyarım ben. 240'a da satıyor. Şimdi Japonlar aslında benim gözlemlediğim kadarıyla çok iyi insanlar. Size bir örnek vereyim. Dün akşam bak bana bunu dünyanın hiçbir yerinde yapmadılar. Dün akşam böyle barda oturuyorum işte viski falan içiyorum. Bira falan. Adamlar böyle yanımda 2 tane dayı 45 yaşlarında böyle sohbet etmeye çalışıyor. Sen de dedi İngilizce pratik yapabilir miyim? Tabii dedim konuşuyoruz falan. Adam benim hesabımı ödemiş sonra. Yani bunu
dünyanın hiçbir yerinde bana yapmadılar. Peki olayı buna bağlamayacağım. Gördüklerimi söyleyeyim. Aralarında, kendi aralarında çok sosyaller. Nasıl kahkahalar, yerlerde yani gülmekten ölüyorlar. Hiç ben şu ana kadar depresif Japonya görmedim. Bunu sosyal hayattaki kendimle olan ilişkilerde de fark ediyorum. Bana yaklaşımlarından, sohbet şekillerinden ya da bir video fotoğraf çekerkenki yardımseverliklerinden, nezaketlerinden Kore ile mesela dağlar kadar fark var. Kore'de suratınıza bakmıyorlar. Hatta Kore'de bizi hatırlıyorsanız o bölümde bir arkadaş gezdirmişti. Koreliydi. Çünkü senin diyor kendi insanın gibi olmadığın için diyor dışlıyorlar diyor. Yani öyle kabullenmiyor diyor. Ama mesela Japonya'da varmış bu ama ben bunu çok hissetmedim. Bu iki ülkeyi arka arkaya gezmiş birisi olarak böyle bir yorum yapmak istedim. Eğer bir gün siz de gelirseniz bunu çok net hissedeceksiniz. Artık bir kahveyi hak ettim. Hava da soğumaya başladı. Şurada bir kahve içeyim. Abi bir de Japonya'da şimdi oturdum kafeye, çok güzel, her şey yerli yerinde. Bak şurası bir sigara odası. Lafta hiç Japonya'da sigara içilmiyordu falan. Bu inanılmaz sigara tüketiyorlar. Sigara ve alkol. Şu ana kadarki gözlemlerim. Her yerde bir kahve içiyorum. Standart yani, bu çok iyi bir yerde de orta halli bir yerde de 380 ila 450 yene güzel bir kahve alabiliyorsun. Yani o da yaklaşık olarak 3 dolar. Yorumu siz yapın. Neyse ben bir şey demiyorum. Biraz daha burada biraz dinlenelim. Yağmur da yavaşlar. Birazcık böyle Kobe'yi. Zaten çok gezecek bir yeri yok. Yani birçok yabancı bloğa da baktım ama elimden geldikçe görebildiğim kadarını göreceğim. Bak mesela böyle tatlı, açık görünebilecek şekildeki mangalcıları, yakitoricileri şeyde göremiyorsun. Osaka'da. Burada resmen bizdeki gibi direkt tezgaha koymuş, orada da mangalını yapıyor. Çok iyi. Tok olsam buraya da otururdum ama artık patlamak üzereyim. Şimdi burası bir deprem ülkesi. Yılda 2000'e yakın deprem oluyor ve burası da Kobe kenti de yani özellikle tsunami'den çok etkilenmiş bir yer. Günümüzde düşünün 2000 tane deprem olmasına rağmen ki daha bu senenin başında oldu. Sadece 24 kişi mi ne ölmüş. Buradaki depremler de hani öyle 4-5 falan değil. Yeri geliyor 8-9 şiddetine kadar deprem yaşıyorlar. Ama öyle bir depreme alışmışlar ki ülke olarak tamamen zaten bunun farkındalığını yaratmışlar ve sistemi ona göre kurmuşlar. Ve buraya aynı zamanda ateş çemberi deniyor. Çok fazla deprem olduğu için. Şimdi akşamları bu insanların takıldıkları bir bölge var. Oraya doğru gidiyorum. Bunu da niye anlattım? O gittiğim yerde bir tsunami anıtı var. O anıtın da işte yapılmasının sebebi buraya vuran depremlerdeki insanları, hayatını kaybedenleri anmak için. Burada Meriken Park adında bir bölge var. Oraya doğru gidiyorum. Bir liman kenti burası. Ülkenin en büyük liman kentlerinden, yapay bölgelerinden birisi diye geçiyor burası. Oraya doğru ilerliyorum. Yağmur da dindi zaten. Şöyle bir kule yapmışlar. Birçok kentte olduğu gibi tepeden şehrin manzarasını izleyebileceğiniz kafe, bar vesaire var. Böyle çok fazla gökdelenin olduğu bir yere geldim şu anda. Az önceki kırsal resmen bitti. Çok güzel yeşillik yerler vardı yolda. Şehri gördüm. Bir de buraya görelim bakalım nasıl çıkacak. Burası daha çok böyle insanların koştuğu, dinlendiği, yürüyüş yaptığı bir aslında park. Ama size ilginç bir şey söyleyeyim. 2002 yılındaki depremden sonra oluşan tsunami bütün bu gördüğünüz her yeri yerle bir etmiş. İnternette de videolarını gördüm. Bu kıyı komple sular altında kalmış. 7-8 metrelik dalgalar bütün kıyıyı resmen dövmüş. Şurada da bir anıt yapmışlar. Bunu ibret olarak özellikle çocuklarına göstermek için. Ben bu tsunami'nin birçok videosunu izlemiştim. Ama gelip burada bunu görüp hatırlamak çok ilginç oldu. Bu da tahribatı gösterdikleri, o zamandan kalan yıkımı anlattıkları, yani o kadar aşağıdaymış. Bu şekilde bütün plajı dövmüş. Bıraktıkları bir temsili kalıntı. Şurada da anıtları var. Bu özellikle size 95 yılında o söylemiş olduğum depremin temsili olarak fotoğraflarla gösterilmiş, o dönemin böyle sürecini anlatan bir aslında aynı zamanda müze gibi bir şey. Nereden anlıyoruz bunu? Bak şurada zaten reconstruction kısmı de başlamış. 95 Ocak 17'de oluyor deprem. 97-19'da burayı tamamlıyorlar. Yani 2 yıl gibi bir süre, o zamanın parasıyla 100 milyar dolara mal oluyor. Keza 2002'de de mesela depremde
300 milyar, 400 milyar dolar belki adamlara zararı oluyor. Bunların da en büyük imtihanı bu. Her ne kadar para olarak yani tamam neyse bir şekilde Japonya bunu ödeyebilir ama gerçekten hani başka bir ülkenin başına gelse bu olaylar çok zor. Sürekli her sene düşünsenize 9 şiddetinde deprem oluyor. Ve her yerde 3 katlı yollar var bakın. Altta bir tane var. 2. kat, 3. kat. Bütün ülkeyi bir de böyle bağlamışlar. Bu da hasarı anlayacağınız şekilde arkadaşlar. Bütün kıyıyı almış aşağı indirmiş, sular altında kalmış. Burası bir alışveriş, restoranlar, barların, kafelerin olduğu bölge. Hemen bunun karşısından böyle yürüyerek geldim. Biraz da burada gezeceğim. Şurada bir gayet güzel manzaraya sahip olduğunu düşündüğüm fitness gym var. Spor salonu var. Böyle direkt rıhtımı görüyor. O tsunami falan aklıma geldi. Düşünsenize buranın komple yerle bir oldu ya. İnanılmaz, insanın tüyleri diken diken oluyor. Burası böyle farklı farklı alışveriş merkezlerinin olduğu ve birbirine bağlanan aslında bölge demiştim ya bak. North Mall, South Mall diye ayırmışlar. Ama ilk dikkatimi çeken daha girer girmez yine şehrin merkezinde size gösterdiğim oyun çılgınlığı. Bunu her yerde görebiliyorsun. Ve ışıl ışıl, rengarenk, hani giresin yoksa bile dikkatini çekiyor. Bir şekilde sapmak istiyorsun. Hep böyle anime karakterleri var. Pikachu'lar, teddy bear'ler. Büyüğünden küçüğüne böyle çok seviyorlar bu şekilde takılmayı. Şimdi diğer tarafları keşfedeceğim. Bölge çok güzel, şehir de çok güzel. Ama buraya zaten insanlar daha çok Osaka'da çalışıp kiralar ucuz diye tercih edip yaşıyorlarmış. Bunu da Samet söyledi bu arada. Ondan aldığım bilgiyi satıyorum. Yani 15 dakika oturduk ayakta sohbet ettik. Dünya kadar şey anlattı sağ olsun. Böyle çok güzel otantik de bir bölge yapmışlar. Arka tarafta direkt AVM havasında değil. Küçük böyle bir köyü geziyormuşum gibi. Yine her yerde şu harika yemek örneklerini görebileceğiniz tabaklar var. Herhalde bu adamlar bu konuda dünyanın en iyisi olabilir. Abi artık tam anlamıyla yani bu adamlar da İngilizceye adapte olmuşlar. Her ne kadar konuşamasalar da neredeyse gittiğiniz her yerde bir İngilizce menü bulabiliyorsunuz. Tam anlamıyla turizme aşina olmuş bir ülke. Bunu nereye gitsem hani böyle şehrin merkezinde de görüyorum. Azıcık dışarıya çıktığımda da o yüzden rahat bir şekilde her şeyi anlayabiliyorsunuz. Keza bak tabelalar da öyle. O Tokyo olimpiyatlarından sonra özellikle çok geliştirmişler bu İngilizce, en azından Latin alfabe konusunda da her şeyi görüp anlayabiliyorsunuz. Ve artık akşam oldu, dönmem lazım, sonra dönemem falan, buralarda kalırım, taksiyle gitmek zorunda kalırım diye koştura koştura metroya geldim. Yine geldiğim şekilde geri döneceğim. Açıklamaya yine her şeyi bildiğim aktaracağım. Japonya yazılarımı ve yine kalmanız gereken bölgelere kadar her şeyi bağlantı olarak bırakacağım. Oradan bakarsınız. Hani Kobe'ye kadar gelmişken, hazır Osaka'dayken Kobe'ye kadar geleyim ve böyle bir tecrübemi sizlere aktarmak istedim. Niyetimiz buydu. Güzel bir gün oldu. Et harikaydı. Tabii ki daha Tokyo'da falan da farklı deneyimler yaşamayı planlıyorum. Bir sonraki bölümde zaten Shinkansen, dünyanın en hızlı trenleriyle Tokyo'ya olan yolculuğumu izleyeceksiniz. Yine onu da böyle kapsamlı bir şekilde sizlere vlog olarak aktarırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir de kanala abone olup bildirimleri açmazsanız videolardan haberdar olamazsınız. Hadi görüşürüz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.